Network dediğimiz şey aslında nedir? Süper app'leri neden kullanırız diye bir soru sorayım sana. Bu network'ü bir silah olarak kullanıyorsun. Bu etkileşimlerin hepsi bir big data oluşturuyor. Hız ne kazandırır bize? Bir diğer konu da şu, iş ortaklığı bulma noktasında şöyle bir sıkıntımız var. Ülkeden ülkede değişen bir ekonomi problemimiz var. Ne demek o? Burada hemen Amerika ile Türkiye'yi karşılaştıralım. Tabii. Temmuz 2023'te New York Stock Exchange ve Nasdaq'taki toplam kote olmuş hisse senetlerinin toplam değeri ne kadar biliyor musun? 47 trilyon dolar. Türkiye'de Eylül 2023 yılında, yani Temmuz, Ağustos, Eylül hemen hemen, yani yaz 2023 için söylüyorum. Türkiye'de BIST'in toplam değerini biliyor musun? Bilmiyorum. 413 milyar dolar. Şimdi 47 trilyon doları 413 milyara dolara bölecek olursan kaç çıkıyor? Kaç kat? 114 kat. Evet. Şimdi 114 katlık bir ekonomi farkı var Türkiye ile Amerika arasında. Şimdi böyle bir durumda sen süper app olsan, iş ortağı bulma noktasında Amerika'da mı daha rahat edersin, Türkiye'de mi daha rahat edersin? Amerika'da tabii. Amerika'da daha rahat edersin. O zaman senin neşet ettiğin, ortaya çıktığın ekonomide, coğrafyada senin aslında iş ortağı bulma stratejini ciddi anlamda etkiliyor. Eğer mesela Türkiye gibi biraz daha ekonomisi Amerika'ya göre daha sığ olan ekonomilerde bazen şunu da yapabilirsin. Aslında senin sorduğun soru bununla alakalı. Mesela az evvel şeyi sordun ya, kaç tane böyle iş ortağı bulmamız lazım veya kaç farklı hizmet sunmamız lazım süper app olmak için? Ekonomiyle aslında doğru orantılı. Doğru. Yani Amerika'da 100 tane senin hizmetin varken Türkiye'de belki 20-30 tane hizmetle süper app olma seviyesine gelebilirsin. Doğru. Çünkü o seviyede o 20-30 tane hizmet çok fazla olacaktır. Ama Amerika'da belki 50 tane hizmet kullanıcıların belki gözüne çok az gelebilecektir. Bir bu taraf var. Yani o süper app'lerin büyüklük, küçüklük tarafları var. Bir de iş ortağının, asıl onu anlatacaktım. İş ortaklığı yönetim tarafı da var. Amerika'da daha büyük ekonomilerde diyelim, daha fazla iş ortağı adayı bulabilecekken daha dar ekonomilerde, daha sığ ekonomilerde iş ortağı bulmakta zorluk çekiyoruz. Onun için bir kere startuplar için scouting yapmamız lazım. Bildiğini hunt edeceğiz yani bu insanları. Gel kardeşim benim iş ortağım ol diye bir. İkincisi şunu yapabiliriz. Eğer hedefimiz, örnek veriyorum, 30 tane hizmet vermekse süper app içerisinde, bunun belki 15-20 tanesini, belki yarısından fazlasını belki kendimizin üstlenmesi gerekecek. Böyle bir sıkıntı söz konusu olabilir. Bu sıkıntı da olabilir, avantaj da olabilir. Getir'le ilgili çektiğimiz bölümde hatırlarsan Getir Su vardı, Getir Büyük vardı, işte Getir Esnaftır, Getir Mahalledir, Getir Yemektir vesaire birçok hizmeti vardı. Bir taksi zaten kendi gruplarının kardeş firmaları diyelim. Şimdi zaten tak kafadan 7-8 tane zaten hizmeti koymuş. Bunun yerine o Getir kuryeleri, kurye hizmeti de verebilir. Yani ben görüyorum mesela birçok Getir deposunun önünde aylak zamanlarda, o slack time dediğimiz aylak zamanlarda birçok boşta duran kuryeler oluyor. Öyle değil mi? Senin mesela burada ajans olarak kurye hizmeti ihtiyacın olmuyor mu? Oluyor. İşte ne bileyim, bir çektiğin bir videoyu şuradan şuraya götür, buradan buraya götür veya bir sunum bastıracaksın, Ozelici'den buraya getir vesaire filan. Kurye hizmeti tam aslına bakarsan Getir'in içerisinde olması gereken bir hizmet. Getir götür kurye hizmeti vesaire gibi. Bir de şöyle bir şeyden bahsedebiliriz süper app'lerle ilgili olarak. Komplementer, birbirini tamamlayıcı hizmetlerden bahsediyorum. Bu önemli bir konu. Sektörde endüstri benzerlik endeksleri denen çeşitli kavramlar var. Yani mesela şimdi bir tanesini ekrana getirelim mesela. Jacquard benzerlik endeksi şu anda gördüğünüz gibi. Bu Jacquard benzerlik endeksi iki farklı işin birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor, oranlıyor birbirine. Burada tabii firmaların bu tip çalışmalar yapması gerekiyor. Yani az evvel söylediğimiz bu mobilite örneğinden paylaşımlı araç hizmeti, onun yanında otobüs bileti, onun yanında uçak bileti vesaire gibi ek hizmetler birbirine oldukça benzeyen, mobilite sektöründe olan hizmetler. Bunların yanına ek koymaya başladıkça bu tip böyle endüstri benzerlik endekslerinden yararlanabiliriz. Şimdi tabii en önemli konulardan bir tanesi de kullanıcı tarafı. Hep dikkat edersen şu ana kadar şeylerden bahsettik. İşte süper app'lerin iş ortakları, nasıl merchant'lar bulacağız, nasıl geliştireceğiz vesaire gibi. Şimdi biraz da kullanıcı tarafına geçelim. Süper app'leri neden kullanırız diye bir soru sorayım sana. Fakat burada şöyle bir örnek vereyim. Bir tane süper app'imiz var. Benzerlikleri çok önemli olmasın. Diyelim 2 tane hizmeti var. Bir yemek siparişi var. Bir de diyelim taksi çağırma hizmeti var. Bir de diyelim su getirme hizmeti var. Öbür tarafta da sana 3 tane standalone app veriyorum. Bir tanesi yemek sepeti, yemek siparişine tekabül ediyor. Bir tanesi bir taksi, standalone çalıştığını veya Uber diyelim, taksi hizmetini sağlıyor. Diğeri de diyelim Getir Su.
O da su getiriyor sana. Bunları mı kullanırsın? 3 farklı uygulamayı mı kullanırsın? Tek bir tane süper app'i mi kullanırsın? İşte teki kullanırım çünkü benim de her şeyi tek elden görme gibi bir ihtiyacım var. Kredi kartımı paylaşıyorum, kullanıcı adı açıyorum. Çok doğru. O zaman şöyle bir durum söz konusu. Süper app'leşmenin de şöyle bir güzel bir avantajı var. Şimdi süper app tercih ettin diye gittin bunları uninstall ettin sen, sildin. Süper app'ler bir kere uninstall riskini oldukça düşürüyorlar. Çünkü içerisinde birden fazla hizmet olduğu için sen bugün yemek siparişi vermesen gidip taksi çağırıyorsun. Taksi çağırmasan su siparişi veriyorsun vesaire filan. Öyle olduğu için uninstall riski çok ciddi anlamda düşüyor. Söylediğin gibi interaksiyon, yani tıklama, vakit geçirme olayı ciddi anlamda azalıyor. Süper App tarafında. Kullanıcı açısından oldukça önemli özellikler Süper App açısından. Şimdi bu özellikler güzel. Fakat şöyle de enteresan bir durum var. Sen Süper App'e niye geçtin? Buradaki standalone'ları niye uninstall ettin? Şundan dolayı senin şöyle bir beklentin var. Ya arkadaş Süper App'te benim işte 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane uygulamayı tek elden alıyorum. Bu çok daha pratik. Hızlı bir şekilde ben bunu yaparım gibi bir beklenti oluşuyor Süper App'lerde. Burada da işin içine Process Excellence giriyor. Yani süreç mükemmelliği geliyor. O noktada da Süper App'lerde eğer Süper App'lerin içerisinde 10 tane uygulama varsa, 10 tane hizmet varsa diyelim 9'u çok güzel akıyor ama bir tanesi akmıyorsa bu sefer onun günahı bütün Süper App'e maalesef mal ediliyor ve kullanıcılar mutsuz olup, rahatsız olup Süper App'ten çıkabiliyorlar. Yani Süper App'lerin de böyle de bir handikapı var. Öbür tarafta eğer müşteri sadakati yoğun bir app'se, yani süreçler o kadar çok iyi akmasa da sen bir şekilde markaya olan bağlılığından dolayı veya başka bir alternatif bulamadığından dolayı belki o standalone app'i kullanmaya devam edebiliyorsun. Süper App'lerin bir de işte az evvel şeyden bahsettik, dönemlerinden bahsettik. Çünkü bu stratejiler dönemlere göre biraz farklılık da gösteriyor. Birinci dönem gelişme dönemi. Yani sen Süper App'i geliştiriyorsun ve ortaya çıkarıyorsun. Burada önemli olan, yapılması gereken şey bir kere networklere önem vermek. Yani network building yapmamız gerekiyor bir. Burada iş ortaklarını falan unutacaksın abi. Yani hiç uğraşmayacaksın iş ortaklarıyla falan. Ana value proposition'la odaklanacaksın. Kendi iş koluna saldıracaksın. Aynı aslında Getir'in son 2-3 yıldan beri, 3-4-5 seneden beri yaptığı hikaye. Yani işte ne getireyim, yemek getireyim, ne getireyim, su getireyim, marketten getireyim, oradan manavdan getireyim, şuradan getireyim, buradan getireyim. Bu çok güzel bir gelişme tarafı. Ben şahsi olarak bekledim ki bundan 1-2 sene önce tamam artık yani getirecek bir şey kalmadı. Tamam yani hadi o yazdığımız yazılarda sen de biliyorsun işte bir taksi de koysun dedik, Martı'yı da koysun dedik. Başka uygulama işte araba kiralama hizmeti de olsun dedik vesaire. Şimdi yavaş yavaş böyle olmaya başladı bunlar. Büyüme tarafına geçtiklerinde ancak bu iş ortaklığı tarafını düşünecekler. Şimdi birinci faz ne dedik? Gelişme dedik. Burada ana iş koluna odaklanıyoruz. Daha sonra belirli bir seviyeye geldikten sonra özellikle network'ü topladıktan sonra ki bu network çok kolay toplanıyor aslına bakarsan. Neden? Çünkü dar ekonomilerde genellikle eğer bir de hele nüfus çok fazlaysa Türkiye gibi zaten ne yapsan tutuyor gibi biraz da sermayen varsa öyle bir durum var aslında. Büyüme tarafına geçtiğin zaman da bu network'ü bir silah olarak kullanıyorsun. Yani birinci fazda elde ettiğin network'ü büyüme fazında getirip ortaya koyuyorsun ve diyorsun ki iş ortaklarına ey kardeşim bakın sizde olmayan bende çok büyük bir network var. Gelin bu network'e biz value added hizmetler sunalım. O zaman iş birliklerine başlıyorsun. Sözleşme yönetimine başlıyorsun. Entegrasyona başlıyorsun ve işin teknik tarafına başlıyorsun. En sonunda olgunluk döneminde de artık tabii uzun bir süre geçtiği için 6 sene, 7 sene, 8 sene, 10 sene artık ne kadarsa yatırımcılar değişmiş oluyor. Ortaklar değişmiş oluyor vesaire filan. Artık yatırım yapan kişiler de Süper App'ten bekliyorlar. Ya hadi kardeşim yatırdığımız parayı da artık biraz çıkaralım. İşte ne zaman exit yapacağız? Ne zaman biz başka yatırımcılar bulacağız vesaire gibi zorlamalar olmaya başlıyor. Süper App'te kendi valuation'ını yukarı çıkarsın diye ne yapacak bu sefer? Refine sürecine girecek. Verimliliği arttırması lazım. Maliyetleri düşürmesi lazım. Karlılığa oynaması lazım ki valuation'ı artsın. Orada da tabii olgunluk döneminde de çok ciddi bir baskıyla karşılaşıyoruz Süper App üzerinde. Burada ne yapması gerekiyor? Network dediğimiz şey aslında nedir? Nedir deyince aklıma Türkçesi geliyor hemen. Ya sen çok tembel bir öğrencisin. Network dediğimiz zaman aklımıza gelecek tek şey Big Data olmalı. Yani network dediğimiz şey aslında eşittir Big Data, hatta Data Lake diyorlar. Data Ocean diyorlar. Veri gölü veya veri okyanusu vesaire gibi. Çünkü milyonlarca insanın milyarlarca kez etkileşiminden bahsediyoruz senin app'inde. Her dokundukları şey, her işte bir butona basmaları, her siparişleri vesaire. Çünkü böyle bir de bunun counter
saydığında ne var? Merchant'lar da senin app'inle arka admin tarafında sürekli etkileşiyorlar. Eğer sen onlara bir sipariş gönderiyorsun, onlar da tamam abi ben bunu yaptım diye senin arka taraftaki admin'e, back office'e söylüyor vesaire. Bu etkileşimlerin hepsi bir big data oluşturuyor. Olgunluk döneminde de bu yatırımcıların bıdı bıdısından ve kafa ütülemesinden kurtulmak için süper app'lerin bu big data'ya odaklanıp veri analitiğini, data science'i vesaire veya yapay zekayı artık neyse kullanıp mevcut olan networklerine farklı teklifler, farklı kampanyalar, işte cross-sell'dir, upsell'dir vesaire sunmaları gerekiyor. Hani bu value proposition'ları konuşmuştuk ya. Bu value proposition'ları konuşurken şimdi sana bir tane soru soracağım. İlginç bir soru. Bakalım cevaplayabilecek misin? Value proposition'ları oluştururken hani dedik ya işte ana iş konuna odaklan, benzer şeyleri yavaş yavaş koy falan yani getir gibi düşünebilirsin. Buradaki value proposition'a odaklanmak lazım. Bu value proposition'a odaklanırken yani sunduğumuz değer önerisine süper app'in ne sattığını çok iyi belirlemesi gerek. Sana soru. Getir ne satıyor? Hizmet. Bilemedim. Peki. Sorumu değiştiriyorum. Tamam. Nike ne satıyor? Ayakkabı. Özür dilerim. Niye sadece ayakkabı? Ayakkabısını seviyorum da. Bir şey soracağım şimdi sana. Geçelim. Ben böyle bir soru sorduğumda cevap olarak ayakkabı alabileceğimi düşünebiliyor musun? Yok. O zaman ayakkabı deme bence. Tamam. Nike ne satıyor? Nike spor kıyafetleri. Kıyafet satıyor genel olarak. Nike'ın ve Getir'in ne sattığını belirleyebilmemiz için vizyonlarına ve mission statement'larına bakmamız lazım. Mesela Nike'ın mission statement'ını. Burada ne görüyorsun? Mission statement'ı şu. To do everything possible to expand human potential demiş. Bir de vizyonu var. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Şimdi böyle bir vizyonu var adamın. Adam diyor ki ben diyor bütün atletlere ki bu arada Nike'ın sitesine girecek olursanız atletin üzerinde bir tane yıldız var. O yıldız da yani diyor ki atlet ne demek? Aşağıya bak. Aşağıya baktığın zaman da şunu görüyorsun. Eğer vücudun varsa sen bir atletsin diyor. Yani dünyadaki herkese ilham ve inovasyon veren bir firma olarak kendini niteliyor. Şimdi ben bu vizyonla, bu misyonla tekrar soruyorum. Nike ne satıyor? Ayakkabı ve spor eşyası olmadığı kesin yani. Bunu satmıyor yani. Hayal satıyor o zaman yani. Nike motivasyon satıyor. Motivasyon Nike'ın satıyor, sattığı şey motivasyon. Bu açıdan baktığımız zaman Getir ne satıyor? Wow. Benim için zor. Bir dakika bakayım. Getir. Niye Getir'e? Niye? Kolaylık satıyor. Şimdi Olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şöyle gidelim. Köşede bakkal var. Tamam. Niye bakkala gitmiyorsun da Getir'den söylüyorsun? Kolaylık olduğu için değil. Bakkala gitmek de kolay. Şurada asansöre bin git al 2 dakikada. Hız. Bravo çok güzel. Hız ne kazandırır bize? Zaman kazandırır. Getir zaman satıyor. Zaman satıyor. Tamam. Doğru. Şimdi bu çok önemli. Yani hop tekrardan geri saralım. Süper app'lerin ne sattığı hikayesi. Evet. Süper app'ler olsun, dijital platformlar olsun şunu satıyorlar. Hiç kimse ne ürün satıyor, ne hizmet satıyor, ne deneyim satıyor, ne de duygu satıyor. Herkesin sattığı şey aslında bizim eksiğimiz olan şey. Biz ne de eksiksek insanlar bize onu satıyorlar. Doğru. Tamam. Bu şekilde bakmak lazım. Gidip sen bir ayakkabı satın aldığın zaman ayakkabın olmadığı için Nike almıyorsun. Veya Getir için de aynı şekilde. Yani Getir olmasa biz daha önce bakkaldan ekmek süt alamıyor muyduk? Veya yemek sepeti olmadan önce gidip köşedeki lokantadan yemek yiyemiyor muyduk? Veya evde de yapabilirdik değil mi? Aslında hepsini o zaman az önce söylediğinizden feyz alarak söylüyorum. Hı. İhtiyaç satıyor kümesi altında toplayabilir miyiz? Evet bizde ne eksikse onu satıyorlar. Evet. Yani meta olarak yani işte yolculuğu var biliyorsun meta, ürün, hizmet, deneyim ve duygu yolculuğu var. Bu yelpazede ne eksikse firmalar özellikle artık konumuz süper app'ler, dijital platformlardan bahsediyoruz. Onlar marketplace'lerden bahsediyoruz. Onu satıyor. İlk çıkış noktamızın bu olması lazım. Bir de şunlardan da konuşabiliriz. Hatırlarsan hep şeyden bahsettik bu zamana kadar. Müşteri etkileşiminden bahsettik. Ne vardı? İşte bir network vardı. Bıdı bıdı bir taraf var. Öbür taraf var. Veya multi-sided platformlarda birden fazla taraf var. Bunlar birbirleriyle etkileşiyor. İşte aman ne kadar güzel. Bu etkileşimden bir fayda doğuyor vesaire filan. Şimdi iki tip etkileşim var. Birincisi taraflar arası etkileşim. Bu taraflar arası etkileşimden gelir doğuyor. Taraflar içi etkileşimde ise ne doğar? Sadakat doğar. Sadakat. Şöyle örnekleri getirelim istersen ekrana. Mesela farklı sektör örnekleri buraya yazdık. Mesela kariyer. Mesela kariyer deyince aklımıza hemen dijital olarak Kariyer.net geliyor öyle değil mi? Hı. Burada gelir yaratan etkileşim kişinin işe yerleşmesi. Yani iki taraf var. Taraflar arasında bir etkileşimden söz ediyoruz. Hı. Bir işsiz olan kişi var veya iş arayan kişi var. Karşı tarafta da bir kurum var. İşe yerleşme olduğu anda Kariyer.net bundan para kazanıyor. Sadakat yaratan etkileşim
etkileşim ise kendi içerisinde etkileşimle bunu sağlıyor sadakati. Eğer mesela Kariyer.net bana eğitim araçları sunuyorsa, arama ve filtre araçları sunuyorsa bu benim Kariyer.net'e olan sadakatimi güçlendiriyor. Çünkü çok daha kolay iş bulabiliyorum veya tam tersine kurum açısından baktığın zaman daha hızlı bir şekilde aradığım personel adayına ulaşabiliyorum vesaire gibi. Burada mesela yemek siparişi örneği var. Gelir yaratan etkileşim burada yemek siparişinin verilmesi. Aç olan kişi gidip restorandan, yani taraflar arasında bir etkileşim var. Sadakat yaratan etkileşim ise ne bileyim puan verme, ödüllendirme, gamification, oyunlaştırma vesaire gibi şeyler. Online pazar yeri sektöründe gelir yaratan etkileşim işte bir ürün siparişi, sadakat yaratan etkileşimde fiyat karşılaştırma olabilir, yorum olabilir, değerlendirme olabilir. Bunlar da sadakat yaratıyor. Mesajlaşma sektöründe mesela WhatsApp'ı örnek alacak olursak sadakat yaratan etkileşimle zaten biz bedava kullanıyoruz. Yani taraflar kendi içinde bunu kullanıyoruz. Yani benim sana mesaj atıyor olmam, videolu görüşüyor olmam bir sadakat yaratıyor. Diyorum ki kolaylık sağlıyor, ben bunları yapıyorum vesaire. Gelir yaratan etkileşim ne olabilir WhatsApp için? Online ödeme kanalları olabilir. Veya birisine para gönderebilirim. Veya reklam gösterme olabilir vesaire gibi şeyler söz konusu olabilir. Başladı şimdi reklamlar artık. Başladı evet. Yani bundan 2-3 sene önce bunları konuşuyorduk. Şeyi hatırlarsan niye reklam başladı? İş modeli framework'ümüz vardı. Hatırlıyor musun? Ekosistem iş modeli framework. Hatırlıyorum. Onu getir ekrana. Şimdi burada WhatsApp bir ara hatırlarsan 2 sene önce filan dedi ki ben dedi kullanıcı sözleşmesini yeniliyorum. Herkesin check atması lazım vesaire gibi bir mevzu vardı. Hürra herkes isyan etti filan. Ne oldu? WhatsApp'ları sildik. Ne oldu? Signal'e geçtik. Bilmem ne yaptık değil mi? Neydi? Telegramlar, şunlar. Evet. O tip mesajlaşma platformlarına geçtik. Gerçi sonra unutuldu. Sonra herkes tekrardan WhatsApp'a döndü ama o dönemde niye öyle bir hareket yaptı? Niye sözleşmeleri yenileme gereği duydu WhatsApp? Çünkü müşteri bilgisi haizliğini yükseltmek istedi. Yani bizden sözleşmeyle onay alıp kardeşim ben dedi yukarıya doğru gitmek istiyorum. Ne tarafa doğru gitmek istiyorum? Müşteri bilgisini yükseltmek istiyorum. Neden? Çünkü herkes daha önce bunları konuştuk. Ekosistem olmak istiyor. Ekosistem olabilmek için de müşteri bilgisine sahip olması gerekli. Niye bizim müşteri bilgisine sahip olması gerekli? Çünkü bizim yazışmalarımızdan anlayacak. Mesela ben sana diyeceğim ki ya işte abi bilmem ne ben işte ne bileyim bahçemde çim biçme makinesi lazım bilmem ne. Veya WhatsApp üzerinden konuşacağız. Orada çim biçme makinesini kelime olarak yakalayacak. Bana WhatsApp'ta veya Meta'nın farklı mecralarında Instagram olabilir, Facebook olabilir, başka mecralar olabilir. Bana diyelim çim biçme makinesiyle alakalı resimler veya reklamlar gösterecek. Şöyle bir sıkıntı oluyor hocam o tip seslerde. Mesela işte WhatsApp'ta da dediniz ya çıktı böyle. Çıkalım WhatsApp'tan işte bizim datalarımıza ulaşacak bundan sonra falan. Sonra birileri dedi ki Telegram'a geçelim. Evet. Signal'e geçtik yani. İşte ya da başka app'ler fakat orada ironi olan şu değil miydi? Şimdi Telegram da WhatsApp kadar büyüdüğünde yukarı gitmek istemeyecek mi günün sonunda? Hepimiz oraya geçsek bu sefer orası sözleşme yenileyecek. Ya bu işin raconu değil mi? O niye hayrına yapsın ki? Ya evet doğru söylüyorsun. Yani günün sonunda dediğin gibi herkes o tarafa doğru gitmek istiyor. Yani farklı nedenler var. O bildiğim kadarıyla işte Telegram gruplarının zannedersem kişi sayıları zannedersem sınırsız. Evet, WhatsApp'ta öyle. Belirli bir sınır var vesaire gibi böyle farklı özellikler var. Bu arada böyle bir 2-3 sene boyunca bir arkadaşım direndi WhatsApp'a geçmemek için ve ben de en iyi arkadaşım olduğu için sadece bir tek kişi için cep telefonumda signal tuttum. Sadece onun da signal üzerinden WhatsApp'laştım diyorum. Bak o kadar dilimize yerleşmiş ki. Ben de Telegram'a geçtim. WhatsApp'ı asla kapatmadım. Dedim ki ulan yani şimdi birileri hani bu tarafa geçmez de hıyar gibi kalırsam diye. Ama Telegram'ım duruyor. Her gün bir kişi mutlaka listemden işte şu kişi de Telegram'a geçti diyor ama hiçbir muhabbet dönmüyor o tarafında yani. Peki hocam mesela bu o zaman süper app furyasına şu anda böyle stand alone bir şekilde devam eden YouTube'dur, mesela Google Maps'tir veya işte Instagram'dır gibi günlük kullanımının yoğun olduğu programlar niye süper app'e gitmeye çalışmıyorlar? Şöyle bir durum var. Süper app tarafında ürün veya oluşan değer gelir, etkileşimden doğuyor. Etkileşimin sonucunda bir değer oluşuyor. Ama senin saydığın YouTube olsun, Instagram olsun veya Google Maps olsun buradaki ürün etkileşimin kendisi. Arada fark var. Doğru. Zaten YouTube falan böyle işte CPM üzerinden bir gelir belirliyor işte. Evet. Dolayısıyla etkileşim onun ürünü. Çok mantıklı o zaman. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine beni aydınlattınız ama yine ben birçok şeyi unuttum. Rica ederim. Sizden bir sonraki bölümde hatırlarız tekrardan. Seri sonunda rica edeceğim hocam. Beni de değerlendirmenizi rica edeceğim bir öğrenci olarak. Tamam. Ne yapabildim burada? Okeydir. Görüşürüz hocam. Sağ olun.